Moyençor Kağan. Bilge Kağan'ın ölümünün ardından, güçlü ve toparlayıcı bir Kağan'ın gelmemesi üzerine, Göktürk Kağanlığı içinde çeşitli boylar isyan etmeye başladılar. Bu karmaşada Uygurlar güçlendiler. Göktürklere tabi bir yabgu olan Kutluk Bilge Köl'ün, muhtemelen 735'lerden sonra gücü ele almasını müteakip, oğlu Moyençor Un 740'larda 9 Oğuzları toplayıp Uygurların da katılmasıyla 10 Uygur birliğini meydana getirdiği söylenebilir. Moyençor'a ait Tarihat yazıtındaki 28 yaşımda yılan yılında Türk yurdunu o zaman karıştırdım ve o zaman bozguna uğrattım ifadesinden onun 713 yılında doğduğu anlaşılmaktadır. Şine Us yazıtını da yazdıran Moyençor, ilk faaliyetlerini şöyle anlatmaktadır. Türk devletine 26 yaşımdayken boyla yine döndü. 9 Oğuz halkımı derleyip bir araya getirdim. Babam Kül Bilge Kağan, orduyla sefere çıktı. Beni doğuya binbaşı olarak gönderdi. Bu esnadaki hadiselerin anlatıldığı kısımlar yazıtta silinmiştir. Moyençor'un binbaşı oluşunun 741 yılından sonraya denk düştüğü düşünülmektedir. Çünkü Tarihat yazıtında 28 yaşında, yılan yılında Türk yurdunu o zaman karıştırdım ve o zaman bozguna uğrattım demektedir ki burada göreve getirildiği ve Göktürk topraklarına doğru seferlere çıktığı zamanı anlatmaktadır. Şine Us yazıtında Moyençor anlatmaya devam etmektedir. Kendime bağlayıp yine yürüdüm. Keyrebaşı'nda 3 Birkü'de Han ordusuna katıldım. Orada yetiştim. Karakum'u aşmış, Köger'de, Kömürdağ'ında, Yarırmağı'nda 3 tuğlu Türk boyuna ozmuş Tigin Han olmuş. Koyun yılında ordu sevk ettim. İkinci savaş, ay 6. gününde Ozmuş Kağan'ı ele geçirdim. Hatununu orada aldım. Türk halkı bunun üzerine yok oldu. Tarihat yazıtında ise bu seferler şöyle anlatılır. Kömürdağ'da ve Yarırmağı'nda 3 tuğlu Türk halkına o zaman 7. ayın 14'ünde orada dövdürttüm. Hanlarını orada tutsak aldım. Ordusu orada yok oldu. Türk halkını orada kendime bağladım. Oradan tekrar Ozmuş Tigin Han oldu. Koyun yılında üzerine yürüdüm. Böylece 743 yılında Göktürk Kağan'ı Ozmuş öldürülmüş ve sıra Kağanlığın son Kağan'ına gelmişti. Ozmuş'un 744 yılında ölmesi gerekir. Yazıt metninde parça düştüğü için yer almıyor. Ama Çin kaynaklarında 744 şeklinde açık bir tarih vardır. Aslında Ozmuş'u öldürenler, Çin kaynağında Basmıllar ve diğerleri şeklinde kaydedilmiştir. Moyençor'un adı geçmemektedir. Belki de Kağan, yazıtta kendisini öne çıkarmaktadır. Moyençor faaliyetlerini anlatmaya devam ediyor. Ondan sonra Tavuk yılında halkı duyup, 3 Karluklar kötülük tasarlayıp kaçıp gitti. Onlar batıda 10 oklara sığındılar. Biz burada, Uygurların diğer 2 ittifak üyesinden Basmılları mağlup ettiğini, Karlukların kaçtığını ve böylece iktidarı Uygurların aldığını, dolayısıyla artık Çin kaynaklarında son Göktürk Kağanı olarak zikredilen Baime'in ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü artık ne Çin ne Uygur kaynakları bir Göktürk Kağan'ından haber vermektedir. Son Kağan ise bizzat yeni Uygur Kağanı tarafından öldürülmüştü. Çin kaynaklarından Iu Tangshu'da yeni devletin kuruluşu şöyle anlatılmaktadır. Tianbao, saltanat devresinin 3. yılında Uygur yabgusu Jielitufa Basmıllara hücum etti. Kendisini Kutluk Bilge Kül Kağan ilan etti. Yeni devletin kurulmasından sonra 2 yıl ne olduğu bilinmemektedir. Hem Çin hem de Uygur kaynakları bu konuda susmaktadır. Muhtemelen iç mücadelelerle, Çin ile iyi ilişkiler kurma çabalarıyla, boyların itaat altına alınmasıyla geçmiştir. Moyençor anlatmaya devam ediyor. Domuz yılında Tay Bilge Tutuk'u yabgu atadı. Ondan sonra babam Kağan öldü. Kayıttan anlaşılabileceği gibi, Kutluk Bilge Kül Kağan, varisi olarak Tay Bilge Tutuk'u belirlemişti. Şine Us ve Tarihat yazıtlarından görüldüğü gibi, Moyençor 739'dan beri, boy çarpışmalarının, iktidar mücadelelerinin, devletin kuruluşunun içinde yer almıştı. Elbette ki kendisinin payını, kendi yazıtlarında olduğundan fazla göstermiş olabilir. Hadiseyi diğer kaynaklardan teyit edemesek de, nihayetinde Moyençor'un Kağan babası tarafından, atanan varisi kabul etmemesi ve onunla mücadeleye girişmesi, kardeşinin Kağan olmasında, töreye aykırı bir durum olduğunu, devletin bekası için kaynaklara yansımayan, bir durumun mevcudiyetini göstermektedir. Türk tarihinde, daha önce de benzer hadiseler yaşanmıştır. Moyençor'un çıkışını, sadece iktidar hırsıyla izah etmek zordur.
Bilakis Moyençor, kardeşi Tay Bilge Tutuk'u şöyle suçlamaktadır. Tay Bilge Tutuk'un ve bir iki ün sahibi kişinin kötü uygulamaları yüzünden ey halkım öldün, mahvoldun. Moyençor iktidar mücadelesinde Tay Bilge Tutuk'u ve onu tutan 8 Oğuz ve 9 Tatar boylarını yenerek iktidara gelmiştir. Kergü, Sakış ve Şıpbaşı üzerinden hızla geldiler. Uçu Selenge'ye kadar asker yerleştirdi. 5. ayın 29'unda savaştım, orada mızrakladım. Onun iktidara gelişi hakkında Tariyat yazıtında şöyle denilmektedir. Sıçan yılında, ecdat mezarlığında güçlü halk şöyle demiş, atalarımızın mezarları sizde. Muhtaç olduğunuz güç, kara sudur. Gücün sahibi olan halk, ayağa kalkarak beni Kağan atadı. Tanrı'nın lütfuyla Kağan olmuş, devlet kurmuş Bilge Kağan atadı. Eşimi İl Bilge Hatun atadı. Üstteki gök Tanrı lütfettiği için, aşağıdaki yağız yer besleyip doyurduğu için, devletimi ve düzenimi kurdum. İleride gün doğusundaki halklar, geride ay doğusundaki halklar, dört taraftaki halklar verir. Düşmanım yok ol. İkisinin arasında ormanlarım, tarlalarım bulunmaktadır. 8 kollu Selenge, Orhun, Tola, Sebin, Teledü, Karaga, Burgu. Ben bu topraklarımda ve bu sularım boyunca, bu bölgede konar göçerim. Türk yazıtlarına göre, Moyençor 748'de Kağan oldu. Bununla birlikte Çin kaynaklarında, tarih 2-3 yıl erken verilmekte ve üstelik Tay Bilge Tutuk'tan bahsedilmemektedir. Tay Bilge Tutuk'un, 2. Uygur Kağan'ı olduğu tespit edilmiştir. Çin kaynaklarından Qin Tang Shu'daki bilgilere göre, 745 yılında Kutluk Bilge, Türk Kağan'ı Baime'ye saldırıp onu öldürdü. Dun Shuluo Dagan'ı, Çin sarayına gönderdi. İmparator, Peyluo'yu sol dış muhafız büyük generali olarak atadı. Onun toprakları, doğuda Şileylere, batıda Altay dağlarına, güneyde Gobi çölüne uzanıyordu. Buraların tamamı, Hunların eski topraklarıydı. Pilulo öldü. Oğlu Moyençor tahta çıktı. Unvanı, Gele Kağan oldu. Hızlıydı, sertti, orduyu komutada mahirdi. Her yıl Çin sarayına elçi gönderdi. Tang Hu Yao'daki bilgiye göre ise 747 yılında Yi Biaobi öldü. Yerine Moyan Shu geçti. Ülke halkı ona Gele Kağan unvanı verdi. Moyan Shu cesur, sert, orduyu komuta etmede mahirdi. Tang Hu Yao da Tang sülalesinin Tianbao saltanat devresinin başında, yani 742 yılında Uygur Yabgusu Yi Biaoi'nin kendisini 9 Oğuz Kağan'ı ilan ettiği kaydedilmektedir. Bu kayda göre Tianbao saltanat devresinin 6. yılında, yani 747 yılında Yi Biaoi ölmüş ve yerine Moyençor geçmişti. Jefu Yuangui'de Tang Hu Yao'daki kaydın aynısı vardır. Zhei Tongvian'da ise Kutluk Bilge'nin Tianbao saltanat devresinin 3. yılında, yani 744 yılının sonu ve 745 yılının başında öldüğü ve Moyençor'un başa geçtiği kaydedilir. Dolayısıyla Çinlilerin bu dönemde Uygur Kağanlığı içindeki iktidar mücadelelerinden haberlerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Moyençor'un faaliyetleri hakkında Çin kaynaklarında bilgi yer almamakta, kendisi sonraları Çin'deki An-Lushan isyanının bastırılmasına yaptığı yardım vesilesiyle anılmaktadır. Bununla birlikte elimizde Kağan'ın bizzat diktirdiği 3 yazıt bize çok kıymetli bilgiler vermektedir. Tez, Tariyat, Şine-Us yazıtlarından anlaşıldığına göre Kağan iktidarı tek başına ele aldıktan sonra dahi tam bir hakimiyet sağlayamamıştır. Önceden olduğu gibi bana hizmet edin dedim. 2 ay bekledim. Ama gelmediler. Keyrebaşı'nda 3 Birkü'de Tatarlarla şiddetli bir şekilde savaştım ve onları yendim. Halkın yarısı tabi oldu. Oradan yine döndüm. Ötüke'nin güney yakasında kışladım. Düşmanımı savıp kurtuldum. Moyençor içeride boyları bastırdıktan sonra, hakim olunan boy ve toprakları idare etmek üzere devleti yapılandırmaya başladı. 2 oğluma Yabgu ve Şad unvanı verdim. Onları Tarduş ve Tölis boylarına görevlendirdim. Bundan sonra Kaplan yılında Çiklere doğru yürüdüm. Tahtımı Tesbaşı bölgesi ve Kasar'ın batısında kurdurdum. Yazın orada yayladım. Damgamı ve yazıtımı orada yazdırdım. Tatarların diğer kısmını cezalandırdım. Öngüzbaşı ve orada Iduk zirvesinin batısında Yabaş ve Tokuş ırmaklarının kavuştuğu yerde yayladım. Tahtımı orada kurdurdum. 1000 yıllık, 10.000 günlük yazımı ve damgamı düz bir taşın üzerine kazıttım. Böylece Moyençor,
Artık devlet teşkilatını sağlamlaştırmış, yaylak ve kışlak başkentini sabitleştirmişti. Bundan sonra 9 Oğuzlar, Kırgız ve Çikleri kışkırtarak Uygurlara saldırtmaya çalıştı. Moyençor Basmıl, Karluklarla mücadele etti. Yine Çin'deki Oğuzlar ve Türkler de Uygurlara karşı Çin namına hareket ettiler. Moyençor hakkında Çin kaynaklarında bilgilerin zenginleşmesi, Çin'de meydana gelen bir isyan vesilesiyledir. Buna göre Türk Soğut kökenli An Lushan adlı bir Çin generali Çin'e başkaldırdı ve 9 yıla yakın mücadeleden sonra 755 yılında Çin'de Yan Devleti'ni kurduğunu ilan etti. Tang Devleti'nin iki başkentinden Luoyang'ı 756'da, Chang'an'ı 757'de ele geçirdi. Kaçan imparator, Moyençor'dan yardım istedi. Bundan sonra Uygurların faaliyetleri, Çin kaynaklarından Iu Tangshu'da açık bir şekilde kaydedilmektedir. Zide Saltanat Devresi'nin 2. yılı 2. ayında, Uygurlar yine Büyük General Doğulan'ın başkanlığındaki 15 kişilik bir heyeti Çin sarayına gönderdiler. Uygurlar, Dide gibi generallere komuta eden, Veliaht Yehu Yabgu'yu 4000 küsur baş atlıyla gönderdiler. Bunlar isyancılara karşı, savaşta yardım edeceklerdi. Uygurlar batı başkenti Chang'an'ı aldıklarında, şehre girip yağma yapmak istediler. Guangping Bey'i onlara engel oldu. Uygurlar, ardından doğu başkenti Luoyang'ı ele geçirdiler. Ardından hazine idaresine girip, oradaki değerli eşya ve malları aldılar. Şehirde, pazarlarda, köylerde, meydanlarda 3 gün yağma yaptılar. Sayısız ganimet elde ettiler. Yabgu çok mutluydu. Çin İmparatoru Suzong, batı başkentine döndü. 11. ayın Guiyou gününde, Yabgu doğu başkentinden batı başkentine geldi. Çin kaynağında, ayrıntılı bir şekilde anlatılan Yabgu'nun, Tarihat yazıtında geçen Uluk Bilge Yabgu olduğu düşünülmektedir. Bu Çin kaydındaki bilgiler, Moyençor'un ağzından şöyle anlatılmaktadır. Koyun yılında yerleştim, yazı geçirdim. Çin hanı batıya kaçıp gitmiş. Kaçıp oğlunu serbest bıraktım. Halkını yendim. Ondan sonra evlerine gönderdim. Karargahıma 2. ayın 6'sında geri döndüm. Tavuk yılında yok etmiş. Öylelikle geldi, 2 kızını hizmetime verdi. Soğudlar ve Çinlilere Selenge'de bay balıkı yaptırdım. Çin İmparatorunun Ningguo Prenses dediği 2 kızını Moyençor'a vermesi, Iu Tangshu'da kaydedilmektedir. Küçük prensesin Moyençor'a gönderilmesi esnasında, prensesi getiren heyet ile Moyençor arasında ilgi çekici bir sahne anlatılmaktadır. Buna göre, heyetin başındaki Yu, Kaan'ın otağına vardı. Moyençor koyu sarı bir kaftan giymişti. Başında Hu başlığı vardı, çadırın ortasındaki tahtında oturuyordu. Nişanlar ve korumalar muhteşemdi. Yu, otağın kapısının önünde tutuldu. Kaan ona şöyle dedi. Bey, Çin İmparatoru ile akrabalığın nedir? Yu cevapladı. Tang Devleti'nin Göğün oğlunun baba tarafından akrabasıyım. Yine sordu. Beyden yukarıda duran kimdir? Yu cevapladı. Hareması Li Lujun. Kaan tekrar sordu. Hareması bir köledir. Nasıl olur da şahsınızdan yukarıda durur? Li Lujun, bunun üzerine korkarak aşağı indi. Böylece Moyençor'un, hem askeri hem de diplomatik bakımdan Çin'e üstünlük kurduğu görülmektedir. Moyençor esasında, Tang Devleti'ni yıkılmaktan kurtaran biridir. Ömrünün son zamanlarında, Kırgızlarla mücadele eden Moyençor, 759 yılında ölmüştür. Onun için, Karabalgasun yazıtının Çince yüzünde şöyle denilmektedir. Onun kahramanlığı, azimkarlığı ve zekası, bütün hükümetlere hak ve hakikat örneği teşkil ediyordu. Moyençor, Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından ve devlet adamlarından biridir. Türk yazıtlarından ve Çin kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, Moyençor kendisini, halkın seçtiği bir Kaan olarak tanımlamaktadır. Gücün sahibi olan halk, ayağa kalkarak beni Kaan atadı demektedir. Bu anlamda, insanlık tarihinde çok yakınlarda ulaşılan halk iradesi mefhumu, Türk devlet felsefesinin bir tezahürü olarak, Kaan'ın liderlik özelliklerinde kendisini göstermektedir. Kaan, kutunu Tanrı'dan almaktadır. Tanrı'nın lütfuyla Kaan olduğunu söylemektedir. Halktan, seçimle idare etme yetkisi almıştır. Bu iktidarının dünyevi kaynağıdır. Kutu ise Tanrı'dan gelmektedir. Bu ise, iktidarının ilahi kaynağıdır. Kaan, üstteki gök Tanrı lütfettiği için, aşağıdaki yağız yer, besleyip doyurduğu için, devletimi ve düzenimi kurdum.
İleride gün doğusundaki halklar, geride ay doğusundaki halklar, dört taraftaki halklar demektedir. Bu ise Türk cihan hakimiyeti mefkuresiyle ilgilidir. Cihan şumul Türk düşüncesinin tabii bir neticesidir. Kaan, diğer Türk liderleri gibi devlet idaresinde hanımına yer vermektedir. Gücün sahibi olan halk eşimi İl Bilge Hatun atadı demektedir. Moyençor için, diğer Türk hükümdarlarında olduğu gibi, devletin bekası her şeyden önce gelir. Babası tarafından atanan varisi kabul etmeyip, onunla mücadeleye girişmesi, devletin bekası için kaynaklara yansımayan bir durumun mevcudiyetini göstermektedir. Bunun, sadece bir iktidar hırsıyla açıklanamayacağı açıktır. Nitekim, bizzat Kaan tarafından yapılsa dahi, töreye aykırı veliaht atamalarına karşı, devletin bekası için, devlet ve millet içinden reflekslerin harekete geçtiği, tüm Türk tarihi boyunca gözlenen bir vakadır. Moyençor, devlet içerisindeki töreye aykırı, nifaklara sebep olan davranışların neticesini çok acı bir şekilde dile getirmektedir. Tay Bilge Tutuk'un ve bir iki ün sahibi kişinin kötü uygulamaları yüzünden, ''Ey halkım, öldün, mahvoldun.'' Kaan, devletin birliğini ve düzenini sağlamak için hep içerideki 9 Oğuz, Kırgız, Çik, Oğuz, Basmıl, Karluk gibi Türk boylarıyla mücadelelerini anlatmaktadır. Moyençor, tecrübeli bir devlet adamıydı. 739 yılında 26 yaşından itibaren boy çarpışmalarının, iktidar mücadelelerinin, Uygur Kağanlığı'nın kuruluşunun içinde yer almıştı. Kağan olduğu zamanda bilinen kayıtlara göre, devlet idaresinde yaklaşık 10 yıllık bir tecrübeye sahipti. O iyi bir askerdi, iyi bir komutandı. Bunun yanında, Çin'den her bakımdan yararlanmasını bilen, savaşmadan Çin'i kontrol edebilen, ustaca bir diplomasiyi yürüttüğü de söylenebilir. Moyençor'un nasıl bir kişiliğe sahip olduğu ise, ayrıntılarıyla bilinmemektedir. Yazıtlarda bir yerde, konar göçerim demektedir. Klasik Türk Bozkır Devleti Kağan'ı gibi yaşadığı düşünülebilir. Kişilik bakımından cesur ve sert tabiatlıydı. Tarih şuuruna sahip bir Kağan'dı. Bu yazıtlarda sürekli atalarını anlatmasından, 1000 yıllık yazısından ve damgasından bahsetmesinden anlaşılmaktadır. 3 yazıt diktiren Kağan, yazıya ve kalıcılığa önem vermektedir.